Merhaba arkadaşlar, Adventure motosikletimiz var ve arazide sürüş yapmak istiyoruz. Adventure motosikletimizle arazide sürüş yapmadan önce motosikletimizde yapmamız gereken bazı ince ayarlar var. İşte bu bölümde sizlerle motosikletimizi araziye nasıl hazırlamamız gerektiği ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Öncelikli olarak Adventure motosikletimizle kısa bir arazi sürüşü yapacaksak eğer, motosikletimizin üzerindeki ağırlıklardan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani arka çanta, yan çanta gibi, depozito çanta gibi malzemelerimiz varsa o malzemeleri öncelikli olarak çıkarmamız gerekiyor. Çünkü olabildiğince motosikletimizi hafifletmemiz gerekiyor. Arazide ne kadar ağırlık, ne kadar malzeme eşittir o kadar masraf ve stres. Yol sürüşüne göre arazi sürüşlerinde doğal olarak biraz daha zorlu etaplardan geçiyoruz. Haliyle motosikletimizin her ne kadar da Adventure motosikletlerimizin arazi kabiliyeti olsa da biz gene de arazide motosikletimizin daha az zarar görebilmesini sağlamak ve daha güvenli sürüş yapabilmek için bazı ekstradan ekipmanlar bağlamak zorunda kalabiliriz. Mesela bunlardan en başta olan kartel koruma, motor yan koruma demirleri, radyatör koruma, elcik koruma, far koruma gibi bazı korumaları da ekstradan motosikletimize takmamızda fayda var. Böylelikle motosikletimizin arazi sürüşlerinde herhangi bir kaza ya da düşme anında daha az zarar görmesini sağlayabiliriz. Araziye her çıkacağımız zaman lastiklerimizi değiştirmemiz gerekiyor mu sorusu çok fazla geliyor. Normal bir sürüş yapacaksak eğer, çok zorlu olmayan arazi koşullarında sürüş yapacaksak, yani düz bir zeminde, toprak bir zeminde sürüş yapacaksak eğer, motosikletimizin üzerindeki normal yol lastikleriyle de arazi sürüşü yapabiliriz. Ancak biraz daha böyle tırmanışlı, eğimli, virajlı, çamurlu, kumlu ya da taşlık yerlerde sürüş yapacaksak eğer, muhakkak ve muhakkak bir arazi lastiği motosikletimizde olması güvenli bir sürüş için birazcık şart. Lastiklerimizin hava basınçları da gene sürecek olduğumuz zemine göre ve arazinin karakterine göre değiştirmemiz gerekebilir. Örneğin uzun etaplarda, sert zeminlerde lastik basıncımızı çok fazla değiştirmek zorunda kalmayabiliriz. Ancak biraz daha kumlu ya da sert zeminlerde lastik basınçlarımızı birazcık aşağıya doğru çekmemizde fayda var. Motosikletimizin daha iyi tutulması açısından bu önemli. Süspansiyonlar. Evet, çok önemli bir konu. Arazide süspansiyonlar gerçekten de motosikletimiz için ve kullanıcı için çok önemli. Süspansiyonlar için biz aslında ayrı bir bölüm yapacağız. Çünkü bu konu böyle 2 dakikada ya da 30 saniyede geçilecek bir konu değil. Her Adventure motosikletin ayarlanabilir bir süspansiyon yok aslında. Ancak birçok motosiklette de elektronik süspansiyonu olan motosikletlerde ya da manuel ayarlanabilen motosikletlerde süspansiyonu sürücü araziye çıkmadan önce araziye çıkacak olduğu zemini seçerek ya da zemine göre bu ayarları yapabilir. Örneğin çok hızlı bir sürüş yapacaksınız. İşte rampalı, atlamalı, zıplamalı sürüşlerde motosikletinizin süspansiyonlarını birazcık sertleştirebilirsiniz. Ya da biraz daha yavaş tempoda sürüş yapıyorsunuz. İşte hafif taşlık, engebeli yerlerden geçerken süspansiyonlarınızı biraz yumuşatabilirsiniz. Yani ayarlanabilir bir süspansiyonu var ise motosikletinizin, süspansiyonlarınızı arazideyken sürüşten önce çıkacak olduğunuz arazinin durumuna göre kendiniz modifiye edebilirsiniz. Evet, motosikletimizin önündeki tur camının arazi sürüşü için biraz daha kısa olması gerekiyor. Yani aslında birçok spesyal Adventure motosikletlerin üzerinde kısa tur camlarıyla geliyor. Ama bazıları da uzun tur camıyla da gelebiliyor. Aslında kullanıcıların çoğu yol sürüşlerinde uzun tur camlarıyla daha çok rahat ediyorlar. Ancak arazide bu uzun tur camları sürüşümüzü son derece olumsuz etkiliyor. Mesela ayakta giderken, engellerden geçerken kaskımızın ve kafamızın tur camına çarpma ihtimali çok yüksek. Bu sebepten dolayı eğer kısa bir tur camınız varsa kısa tur camı takmanızı öneriyorum. Eğer kısa bir tur camınız yok ise camınızı böyle 4 tane vidayla hemen sökerek çıkarmanız çok daha mantıklı. Bu hem sizin sürüş güvenliğiniz açısından hem de motosikletin arazide devrilmesinde ilk olarak kırılacak olan şeylerden bir tanesi de tur camı. Bu sebepten dolayı tur camınızı kısaltalım ya da çıkartalım. Arazi sürüşü yaparken motosikletimizin gidon pozisyonunun da bizim sürüşümüze uygun halde olması gerekiyor. Bunun için de gidonumuzu sürüş pozisyonumuza göre rahat edebileceğimiz şekilde öne ya da geri ayarlayabiliriz. Bunu da hemen üzerindeki vidalardan gevşeterek hafif pozisyonunu biraz öne ya da geri
yaparak manetlerin pozisyonları ve ayakta sürüş yaparken ve oturarak sürüş yaparken daha rahat kontrol edebileceğimiz şekilde bu ayarları yapmamızda fayda var. Evet, gidonumuzu kendimize göre rahat bir şekilde pozisyonu ayarladıktan sonra manetlerimizin de, debriyaj maneti ve fren manetimizin de pozisyonlarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü yol sürüşü gibi sadece oturarak sürüş yapmıyoruz arazide. Ayağa kalkıyoruz, öne geliyoruz, geriye gidiyoruz. Doğal olarak hem otururken hem ayakta sürüş yaparken debriyaj ve fren manetlerimizin de rahat kullanabileceğimiz pozisyonda olması gerekiyor. Evet, gelelim fren ve vites pedalının ayarlanmasına. Evet, yani yol sürüşlerinde burada çok fazla oynama yapmıyoruz ama arazi sürüşündeki görüyorsunuz ekipmanı biraz heybetli. Doğal olarak bu botun tek üzerinden bu vitese ve diğer taraftaki frene müdahale etmesi çok kolay değil. Haliyle bu vites kolunun hemen küçük bir alyanla ayarlanarak 8 anahtarla yukarıya doğru alınmasını sağlayabiliriz. Yani böylesine korunaklı bir botumuz var ise muhakkak ve muhakkak buradaki vites pedalımızın da bir miktar yukarıya doğru almamızda fayda var. Ve bu şekilde çok daha rahat vitesi kontrol edebiliriz. Çok zorlu bir araziye çıkacaksak eğer, işte çamurlu, kumlu vesaire de olabilir. Aynaları da sökmekte fayda var. Gene motosikletimizi devirdiğimiz zaman ya da dallara takılabilir, düşürdüğümüz zaman en çok zarar görecek ekipmanlardan bir tanesi de aynalar. Eğer yol sürüşü yapmayacaksanız, sadece araziye kısa süreli bir sürüş için gidecekseniz aynaları da hızlıca motosikletimizin üzerinden çıkartmamızda fayda var. Evet sevgili arkadaşlar, şampiyon gibi sürüm bu bölümünde Adventure motosikletimizin araziye basit bir şekilde hazırlanması ile ilgili bazı tüyolar verdim. Bundan sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.